Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok kullanışlı bir çanta yapacağız. Öyle bir çanta ki bu, resimlerde de gördüğünüz gibi çift kullanım imkanı tanıyor size. Dilerseniz bu şekilde kısa saplı bir kol çantası olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz ise saplarını şu şekilde hemen göstereceğim. Topladığınız anda harika bir kutu çantaya dönüştürebilirsiniz. Bu haliyle o kadar çok beğendim ki ben, çok tarz duruyor. Dilerseniz omuz çantası, dilerseniz çapraz çanta yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bakın görüyorsunuz, çok güzel bir formu var. Bu çantamızın özelliği, bu çantamızın her yeri aynı. Yani bakın şöyle döndürdüğünüzde yönü yok. Tabanımız bu şekilde kare. Bulmaca çanta diyoruz bunlara. Nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim. Videonun içinde her detayını bulabileceksiniz. Hemen şöyle içine astarını da göstereyim. Nasıl astar çalışacağız bu çantada. Şu an daha ilk başta olduğu için zamanla bu delikler alışıyor. Daha kolay bir şekilde çekebiliyorsunuz. Şimdi burada sap yerimiz olduğu için astarımızı hemen onun alt kısmında bıraktık. Bakın bu şekilde makine dikişiyle tertemiz bir astar çalışması oldu. Yine her zamanki gibi çift gözlü, çift kattan cebimiz var. Bakın tam tamına çantanıza uygun bir astar. Bu astarın dikimi birazcık farklı. Dikilişini göstermedim ama tarif ettim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen hatırlatmalarımı yapayım ve çantamızı örmeye başlayalım diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olur. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Videolarım ücretsiz. Dilediğiniz gibi gönlünüzce tekrar izleyebilirsiniz. Bununla ilgili çok soru geliyor. Ama ücretli abonelikler bende yok. Tamamen ücretsiz abone olup ücretsiz bir şekilde videolarımı izleyebilirsiniz. Instagram hesabım yine aynı şekilde Aryalarla Tasarım. Oradan da sizleri mutlaka bekliyorum sayfama. Orada çok daha fazla çanta görsellerime ulaşabilirsiniz. Yine sorularınız olursa, fotoğraflı sorularınız olursa oradan da ulaşabilirsiniz diyorum ve hazırsanız başlayalım. Görüyorsunuz bu motifimizi çalışacağız şimdi. Şöyle köşede dursun. Videoyu açanlar da görsün ne ördüğümüzü. İpimiz her zamanki gibi kese kağıdı rengindeki çile halinde satılan kağıt iplerden. Tığım ise bu sefer 3,5 milimle çalışıyorum ben. Ama eliniz gevşekse siz 3 milimle de çalışabilirsiniz. Şöyle göstereyim, tığımda 3,5 milim. Şimdi yine her zamanki gibi motifimize sihirli halka ile başlayacağız. Şöyle elimizin üzerine bir çarpı attık. Bakın görüyorsunuz. Sonrasında ama bakın bu ipi bu şekilde yapıp böyle tutuyorum. Giriyorum alttan. Bu ipi çekiyorum. Bakın tığımı kıvırıyorum. İpi burttum, bakın görüyorsunuz. Sonrasında bunu bir tane zincirle sıkıştırıyorum. Sonrasında sık iğne ile başlayacağız. Bakın şöyle göstereyim. Göbek kısmı sık iğneden oluşacak. Sık iğnelerimizi yaptıktan sonra artık şu görmüş olduğunuz 12 tane trabzanımıza geçeceğiz. Zinciri saymıyorum. Zincir dışında şimdi buraya 12 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8
9. Bir taraftan da sıkıştıralım. 10. 11 ve 12. Evet, 12 tane bakın bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Şöyle sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Yanındaki şu ilk sık iğnenin tepesine giriyorum ve ilmek kaydırmayla burayı birleştiriyorum. Bakın şöyle bir küçük halka oluşturmuş oldum. Şimdi ipimi uzatıyorum. Bakın şu şekilde uzattım. Tutuyorum, bakın baş parmağımla şöyle tutuyorum. Tığımı şöyle bir tur döndürüyorum. Yatay konumda aldım. Bir tane çektim. Bakın şöyle bir burgu oluşturmuş oldum. Şimdi tekrardan çektim. Bu benim ilk trabzanım olmuş oluyor. Zincir görüntüsü oluşturmamak için bunu yapıyoruz. Araya bir, iki tane zincir çekiyoruz. Geldik hemen yanındakine. Bir, bakın. 2 seferde çıkartıyoruz. Normal ikili trabzan yapıyoruz. Araya yine bir, iki zincir. Hemen yanındaki sık iğnenin üstündeyiz. 2 zincir. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine girdim. 2 2, bakın 2 seferde çekiyorum. Bu şekilde her sık iğnenin üzerine bir tane olacak şekilde 12 tane trabzanımı yapıp hemen geliyorum. Evet, geldik sıra başına. 2 tane zincirimizi çektik. Şu aradaki 2 zinciri değil, şu ilk yapmış olduğum, görüyorsunuz. Bakın bu birinci zincir, şu ikinci zincir. Şu da ilk yapmış olduğum trabzan benzeri yapı. Hemen bunun tepesine geliyorum. Şöyle bir tepesi var onun. Aynı diğer trabzanlarda olduğu gibi ve girdim. Hemen buraya bir ilmek kaydırdım. Bakın bu şekilde halkayı oluşturmuş oldum. Trabzan halkasını. Şimdi artık burada üst sıraya geçiyorum. Üst sırada neye geçeceğim? Fıstık sırasına geçeceğim. Hemen boşluğa gelip bir ilmek kaydırma yapıyorum ve sonrasında buraya yine bakın o dediğim trabzan benzerinden yapacağım. Girdim hemen. Bir çektim, bekliyorum bakın. Girdim hemen. Bir daha çektim. Şimdi tığımın üzerinde 4 tane var. 4'ünü birden topluyorum bu şekilde. Bakın üçlü bir fıstık yapmış oldum buraya. Şimdi araya 2 tane zincir çekiyorum. Yine ipimi doladım. Geldim. Bir. Bakın tekini çekiyorum, tekini bırakıyorum. 2. Evet, hepsini bir topladım. Yine arada bir, iki zincirimi çektim. Geldim hemen yana. Yine aynı şekilde üçüncü fıstığımı da yapıyorum artık. Şimdi bunlar şöyle göstereyim hemen. Bakın şu arayı gösteriyor bize. Şurası. Şimdi ne yapacağım? Şu uzun boşluğu yapacağım. Köşe oluşturmak için. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Geldim şimdi hemen yanındakine tekrardan devam ediyorum trabzanlarıma. Evet, üçünü de
hazırladık. Şimdi hepsinin tepesini tek seferde bakın bu şekilde çekiyoruz. Araya yine 1-2 tane zincirimi çektim. Geldim yan boşluğa. Bakın ilkini çektim, ikincisini çekmiyorum. Girdim. Yine trabzanın ilkini çektim, ikincisini çekmiyorum. Geldim, ilkini çektim. Artık dördünü birden topluyorum. Yine araya 1-2 tane zincirimi çektim. Şimdi üçüncü fıstığımı yapıyorum. Mantık hep aynı ilerleyecek. Diğer iki kenarı da göstermeyeceğim. Sadece şu köşeyi dönelim. Yine bakın 5 zincirle dönüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bakın tığımda bozulma var. O yüzden kayıyor. O da örmemi zorlaştırıyor. Kaçıncı tığım bilmiyorum artık. Bakın şu şekilde zincirlerinizi açtırın, mutlaka kasma yapmasın. Şimdi yine bu 5 taneyi yaptık. Bakın sıradaki 3 tane fıstığımızı yapacağız. Yine köşeye 5 zincir çekeceğiz ve buradaki 3 fıstığımızı da yapıp 5 zincir çekip artık buraya bağlanacağız. Hemen oraya kadar örüyorum, geliyorum. Evet, şimdi geldik sıra sonuna. 5 zincirimi çektim. Şimdi geleceğim şu ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine ilmek kaydırıyorum. Evet, bu şekilde bakın bir kareye dönüştürmüş olduk yuvarlağımızı. Evet, şimdi ilmek kaydırdık, bakın buraya geldik. Şimdi buranın üzerine bir tane trabzan yaparak başlayacağım. Yani şöyle göstereyim. Şuradaki trabzanın ilkini yapmış olacağım. Şimdi sonra döndüğümde üçünü yapıp yine oradan devam edeceğim. Yine uzattım, bakın. Bir tur şöyle çevirdim. Boşluktan geçirdim. Çıkarttım ve bir trabzan görüntüsü bu şekilde elde etmiş oldum. Şimdi 1-2 tane zincir çekiyorum. Şuradaki ilk boşluğa, şu bakın fıstıkların arasındaki boşluktayım. Normal bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında 4 zincir çekiyorum. Yine geliyorum diğer boşluğa. Bir sık iğne daha yapıyorum buraya. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum. Ve bu köşeyi doldurmaya başlıyorum. Şimdi trabzan yapacağız. 1, 2. 2 seferde çektim. Devam ediyorum. 4 tane yapacağım şimdi bu trabzandan. Evet, 4 tane trabzanımı yaptım. Şimdi araya 3 tane zincir çekiyorum. Bir 4 trabzan daha yapacağım. İki, üç, bu da dördüncü. Evet. Şimdi artık yine 1-2 zincir çekiyorum. Bakın fıstıkların olduğu yere geldik. Boşluğa bir tane sık iğne. 4 zincir. 3, 4. Hemen diğer boşluğa geçtim. Devam ediyorum. 1-2 tane çektim. Yine geldim boşluğa. Bakın yine köşedeyim. Şimdi yine 4 tane trabzan, boşluk, 4 trabzan diye gidiyoruz. Diğer tarafları örüp geleceğim. Bakın görüyorsunuz.
Hep aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şu fıstıkların arasında sık iğne var. Sadece şu 5 zincir çektiğimiz köşelerde 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Asıl önemli kısım burası. Çünkü trabzanın birini bakın burada yapmıştık. Kalanını nasıl yapıyoruz? Nasıl birleşip üst sıraya çıkacağız? Şimdi onu göstereceğim. Evet, şimdi geldik bir üst sıraya çıkacağız artık. Bakın 3 taneyi yapıp geldim. Şöyle tekrar göstereyim. 3 taneyi yaptım. Burada ilk yaptığımız vardı. Şimdi bunun tepesine bakın şu 2 zinciri ellemiyorum. Tepesine bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi aynı şekilde uzattım. Çevirdim. Bakın döndürdüm. Yine trabzan benzeri şu görmüş olduğunuz yapıyı yaptım. Şimdi artık buradan sonra yukarıya çıkacağız. Bir üst sıraya çıkacağız. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Şuraya gelmek istiyorum çünkü şunun üzerine geleceğim. İpimi doladım. Geldim buraya. İkili trabzan yapıyorum yine. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Geldim. Yine 2 zincir çekiyorum. Buradaki trabzanın tepesine artık hep trabzanların tepesine gidiyorum. 1 2 geldim. 1 2 dördüncüsünün üstüne de yaptım. Şimdi artık boşluktayız. 3 zincir boşluğumuz vardı burada hatırlarsanız. Şimdi buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 pardon 3 tane yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 tane zincirimi çektim. Döndüm. Tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Bakın bu şekilde köşeyi dönmüş oldum. Şimdi tekrardan 4 trabzanım var. 4 trabzanın her birine birer tane trabzan yapacağım. Sonuncuyu da yapıyorum. Artık geldik yine bakın buraya. 2 tane zincirimi çektim. Geldim buraya. Bir tane trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyorum. Yine 2 tane zincirimi çektim. Geldim. Bakın artık neredeyim? Trabzanlardayım yine. Artık trabzanların tepesine şöyle göstereyim bakın şurada. Şuradayız. Trabzanların tepesine yine trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Buradan sonra hep aynı. Diğer köşelerde de diğer kenarlarda da aynı işlemi yaparak ilerliyoruz. Bakın yine köşeye geldim. Aynı buradaki gibi 3 tane yapacağım. Araya 3 zincir çekeceğim. Bir 3 tane daha yapacağım. İşlemler birebir tekrarlanacak. Bakın şöyle düzelttiğimiz zaman
Görüntü bu şekilde olacak. Şimdi diğer kenarları da doldurup geliyorum. Yine eklem yerinde nasıl ekleyeceğiz, nasıl üst sıraya çıkacağız onu göstereceğim. Şimdi artık son sıramız kaldı. Son sıramızı da burayı bitirdikten sonra yapıp artık örneğimizi, motifimizi bitireceğiz ve asıl önemli kısma çantamızın şeklini vermek için nasıl ekleyeceğiz o aşamaya geleceğiz. Evet, geldik yine bakın birleşim noktasına. Yine şu 2 tane zincirimi bırakıyorum. Şu ilk yaptığım o trabzan benzeri yapının bakın şöyle çevirdiğinizde şu üst kısmı. Şimdi oraya giriyorum yine. Buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Artık son sıraya geçiyoruz. Bundan sonra full trabzanla gideceğiz. Bakın yine döndürdüm. Yine şu trabzan benzeri yapıyı yaptık. Önümüzde ne var? 2 tane zincir var. O zaman ne yapıyorum? 2 tane buraya trabzan yapıyorum. Bir, ikinciyi de yaptım. Sırada ne var? Bakın trabzan var. Trabzanın tepesine yine bir trabzan yapıyorum. Bir tane zincir boşluğumuz var. O zaman buraya da bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane trabzan önümüzde. Hemen onun tepesine de bir tane trabzan. Geldik 2 zincir boşluğu. O zaman 2 zincir boşluğuna 2 trabzan. Evet. Şimdi gördüğünüz bu bütün trabzanların tepesine birer tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 evet 7 bitirdim bakın. Şimdi geldik şuradaki 3 zincir boşluğuna. Buraya önce 2 tane trabzan yapıyorum. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine 2 tane trabzan. Evet. Şimdi burada yapmış olduğumuz aynı işlemi devam edeceğiz. Bakın aynı şekilde trabzanların üzerine aynen yapıyoruz. Ara boşluklarda kaç zincir varsa yine o kadar trabzan yapıyoruz. Köşelerde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Komple başladığımız yere kadar gelip artık nasıl bitireceğiz onu göstereceğim. Görüyorsunuz finalde şu motifi elde etmiş olacağız. Hemen örüp geliyorum. Evet, geldik artık bakın birleşim yerine. Şimdi ipimi kesiyorum. Çıkarttım. Ve iğnemi takıyorum. Şimdi şu benim yaptığım yapıydı biliyorsunuz. Trabzan benzeri yapı. Şimdi bu yaparken belki şöyle diyebilirsiniz. Bu biraz kısa oluyor diye düşünebilirsiniz. Ancak bunu şu yüzden yapıyorum. Çünkü birleştirirken bakın bir sonraki yani 1, 2, 3 pardon bir sonraki gerçek trabzanın üzerinden birleştiriyorum. Yani bakın şu şekilde birleştirdiğimde bunun zaten üstü olmuş oluyor. Yani o tepesini şimdi iğneyle yapmış oluyorum. Ama eğer ki
sizin yine orada bir sıkıntı yaşanıyorsa, kısa kalıyorsa, isterseniz şu yaptığım yapıyı yaptıktan sonra trabzan benzeri olan yapının üzerine bir zincir daha çekebilirsiniz. O şekilde herhangi bir şekilde kasma yaşamamış olursunuz. Şimdi artık burada ipimizi arkaya aldık. Şöyle içlerinden geçiriyorum. Evet, ipimi bu şekilde gizlemiş oldum. Artık buradan kesebiliriz. Dilerseniz yukarılara çıkarken siz direkt zincirle de çıkabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Bunu bu kadar sıkışıyor zaten. Çünkü 12 tane sık iğne olduğu için illaki göbekte delik kalıyor. Yine direkt buradan sıfırdan kesmiyorum. Şu şekilde biraz sık iğnelerin arasında ipi döndürüyorum ki daha sağlam olsun. Şimdi bu motifleri birleştirmeden önce hafif bir ütü geçiyorum. Ama bakın çok basmıyorum. Sadece tek tur böyle hemen sadece birleştirmem kolay olsun diye. Bu kadar yeter. Bakın şöyle anlayabilirsiniz. Bakın bir buna bakın. Daha pötür pötür. Bakın bunlar daha düzgün bir şekilde duruyor. Ütülediğinizde böyle düzelir. Evet, parçalarımı şimdi üçerli gruplar halinde birleştirdim. Bakın şu şekilde aralarını ilmek kaydırmayla bu şekilde 3 tanesini hazırladım. Dördüncüsünü de şöyle nasıl birleştirdiğimi göstermek istiyorum sizlere. Bakın şu kısmını yaptım, birleştirdim. Şimdi bunu da birlikte birleştirelim. Nasıl ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz onu göstereyim. Sonrasında ise şemasını göstereceğim. Dediğim gibi bulmaca çanta olarak geçiyor. Nasıl dizeceğiz? Sonra kalan kısımları nasıl birleştireceğiz? Ondan bahsedeceğim. Şimdi şurada hatırlarsanız 2 zincirimiz vardı. Bu 2 zincirin, bakın bu trabzanın tepesi, şunlar zincirlerim. Bu zincirin ilkine şu şekilde tek lobundan giriyorum. Aynı şekilde karşı taraftaki, bakın bunun da aynı şekilde 1-2 tane zinciri var. Bunun da birinci zincirine giriyorum. Yine tek lobuna. Şimdi ipimi altta tutuyorum. İpimi alttan bu şekilde veriyorum ve önce birinden sonra diğerinden geçiriyorum. Bir ilmeği bu şekilde hazırladım. Şimdi hemen yanındakini yine tek lobdan, bakın yine tek lobdan girdim. Yine alttan bakın şu şekilde ipimi veriyorum. İkisinden geçiriyorum. Şimdi burada 2 ilmek var ya. Bunu diğerinin içinden geçiriyorum ve bu şekilde ilmek kaydırmamı oluşturmuş oluyorum. Şimdi sıradaki geldim buraya. Buradaki sıradakine girdim. Geçirdim. İlmek kaydırıyorum. Geldim. Diğerinden de girdim. Geçirdim ve ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde iki parçayı ucuca gelecek şekilde ekliyoruz. Bunun en kolay aslında bunları bir bütün halinde de tabii ki de yapmak mümkün ama kafanız çok karışmasın diye üçerli gruplar halinde yaptığımızda daha kolay olacak. Bu arada 40 santim uzunlukları, 3 motifin toplam uzunluğu 40 santim. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonunda ipimizi nasıl bitireceğiz? Altlarına nasıl gizleyeceğiz? Temizleyeceğiz. Hemen onu da göstereceğim. Bu yöntemle bu şekilde sıra sonuna kadar örüp
Hemen geliyorum. Evet, geldik şimdi bakın sıra sonuna. Son trabzanlarımı birleştirdim. Sıra zincirlerde. Evet, şu birer tane zinciri de birleştiriyorum. Evet. Ve artık burada ipimi kesiyorum. Şöyle bir ilmek kaydırmamı düzelteyim. Evet, ipimi şimdi çevirdim arkaya. Burada gizleyeceğim. Şöyle trabzanların biliyorsunuz arkadan çevirdiğinizde üst kısımları böyle sık iğne gibidir görüntü olarak. Onların şöyle arasından iğnemi geçiriyorum. Evet. İpimi arkaya gizlemiş oldum bu şekilde. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. Burayı da gizleyeceğim. Ve şimdi sizlere şablonun resmini hemen bırakacağım. Fotoğraf olarak bırakacağım. Yukarıdan net bir şekilde çekip hani bu kısmını bu şekilde birleştireceğinizi görmenizi istiyorum. Ekran fotoğrafı alabilirsiniz ya da videoyu o kısımda durdurup siz de o şekilde dizip örmeye başlayabilirsiniz. Evet, şimdi geldik. Bakın şurası tam bizim taban orta noktamız. Hemen burayı şöyle birleştirin siz mutlaka. Karıştırmamak için. Evet. Şu tam göbek noktası. Buraya işaretinizi koyun ki karışmasın. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle hep merkezden başlayacağım. Şöyle. Yine ilmek kaydırmayla gideceğiz. Ne yapacağız bir göstereyim. Öncelikle buradan başlıyoruz. İlmek kaydırmaya göbekten başlıyorum. Buradan geliyorum, gideceğim. Ve sonrasında şu köşeye geldiğimde bunu buraya çevirip yani şu şekilde birleştirip ilmek kaydırmasına devam edeceğim. Hep bu şekilde gideceğiz. Yani buradan başlıyorum ya. Buradan böylemesine birleştireceğim. Sonrasında şöyle göstereyim. Buradan başlayacağım, buraya geleceğim ya, bunu çevireceğim. Buradan bu tarafa doğru birleştireceğim. Aynı şekilde buradan başlayacağım, bu tarafa doğru gideceğim. Hep bu yöntemle çantamızın artık formunu kazandıracağız. Bir tarafını göstereceğim şimdi. Diğer taraflarını zaten siz aynı şekilde diğer 3 tarafı da aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi bakın yine her zamanki gibi şu 2 tane zincirin ilk zincirlerine. Bakın şu tepesi, şu da birinci zincire. Burada da aynı şekilde bakın birinci zincire alıyorum. Evet, tel çekti. Şimdi ipimi alttan çekiyorum. Hemen yanına trabzanın tepesine bakın iki taraftan yine birer lobuna girecek şekilde giriyorum. İlmeğimi kaydırdım. İlk ilmek kaydırmamı bu şekilde yapmış oldum. Sonrasında tekrar yanındakine. Hep bu yöntemle gideceğim. Yanındakine devam ediyorum. Yanındakine. Evet, bu şekilde başladık. Bakın merkezden başladık. Şimdi şu köşeye kadar hemen ilmek kaydırmalarımı yapıp geliyorum. Evet, geldik şimdi köşeye. Bakın zincir kısmına geldik. Birinci zincirle karşıdaki birinci zinciri öncelikle bir ilmek kaydırıyorum. Şimdi köşeyi döneceğiz. Bu şekilde döneceğiz ya. O yüzden bakın şu ikinci ile
İkinciyi de kaydırıyorum. Yani bu ikinciye hem bu taraf için battım. Şimdi çeviriyorum. Bakın buradaki ikinciye geliyorum. Yine buradaki ikinciye. Yani aynı noktaya ilmek kaydırmaya devam ediyorum. Dönüyorum. Bakın buradaki birinci. Yine buradaki birinci. Bu şekilde burayı ne yapmış olduk? Döndürmüş olduk. Şuradaki iki taneyi buradaki birinciye tekrar göstereyim burayı. Bakın iyice anlaşılsın. Bir yanlışlık olmasın. Bakın şimdi. Birinciye geldim. İkinciye yine birinciye. Şimdi bu tarafı bitirdik. Döndük, artık bu tarafa devam ediyoruz. Bakın birleştirmeye. Şimdi bunun ikincisini bunun buradaki bu tarafa dönük olan birinciye. Yine bakın yanındaki ikinci zinciri tekrardan aynı yere. Böylece bakın köşeyi ne yapmış olduk? Güzelce döndürmüş olduk. Şimdi normal artık devam ediyorum. Trabzanların üzerinden. Her birine aynı şekilde ilmek kaydırarak bittiği yere kadar devam edeceğim. Şimdi şurayı şu şekilde bir gösterelim. Bakın burada köşe döndü. Görüyorsunuz değil mi? Bu köşeyi döndürdük. Şimdi buraya geldiğimizde şu iki motifi birleştireceğiz. Bu motifin bir tanesi dışarıda fazladan kalacak. Şurada da bunları ucuca devam ettiğimizde şuraya geldiğimizde ne yapacağız? Hemen onu göstereyim. Yine aynı şekilde şuradaki normalde bir tanesi var ama biz bir tanesini alırken şu ilk daha önceden batmış olduğumuz ikinciye de batacağız. Yine aynen burada da aynı şeyi yapacağız ki yani şu arada bir boşluk oluşmasın. İsterseniz oraya kadar geleyim. Burayı da detaylı bir şekilde tekrar göstereyim. Ondan sonra kalan kısımları biz bir tarafını yapmış olduk. Kalan 3 tarafı da siz aynı şekilde birleştirerek bitirebilirsiniz. Evet, geldim tam köşeye artık. Bakın son trabzanları da ekledim. Artık zincir kısmındayım. Buradaki sıradaki zincirle burada da aynı şekilde sıradaki zinciri birleştiriyorum. Evet. Şimdi geldik bakın şunları birleştireceğim. Burada bir tane en son bitirdiğim bakın bir ilmek var burada. Bu ilmeğe giriyorum. Yine aynı şekilde karşıdaki ilk başlangıç yeri karşınında oraya giriyorum. Orta boşluk kalmasın diye oraya da bir birleştiriyorum. Şimdi geçtim yine bu tarafa. Buradaki zincir. Bakın aynı şekilde buradaki zincir. Birer tane zincirleri bırakmıştık. Onlara girdim. Tel çektirmemeye dikkat edin. Evet. Bakın köşeyi bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi artık sıradaki trabzanlardan yine aynı usul devam ediyoruz. Çok kasmasın ama çok da gevşek olmasın. İlmek kaydırmalarınızı gevşek yaparsanız üstte bir katman oluşur. Yani bir çok yüksek olur böyle onlar o zincir gibi üstünde. O yüzden gevşek de değil, sıkı da değil. Bu şekilde birleştiriyoruz. Şurayı şöyle bir düzeltelim. Evet, görüyorsunuz. Burayı bu şekilde geçmiş olduk. Şimdi şu sonuna kadar geleceğim. Şu köşeye kadar. Burada şunu birleştireceğim ve artık ipimi kopartacağım. Yine orta merkeze geleceğim. Bakın bu sefer burayı birleştireceğim. Sonra bunu kıvıracağım. Hop, bu sefer şurayı birleştireceğim. Yani hep bu şekilde döne döne 4 parçada birbirine birleşecek ve bu sayede çantamızı bitirmiş olacağız. İlmek kaydırmalarımızı yapalım. Ağız kısmından devam edeceğiz. Evet, şimdi gördüğünüz üzere çantamızın birleştirmesini bitirdik.
Şu gövde kısmının yüksekliği 18. Şu saptan aşağıya ise tam 27 santim oldu. Şimdi bu çantayı dilerseniz bu şekilde bir kol çantası değil de el çantası olarak kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Ancak ben bunu bir kol çantası yapmak istediğim için ve birazcık daha böyle süslemek istediğim için ben bunu birazcık büyüteceğim. Büyütürken de nasıl bir yol izleyeceğim? Şimdi şöyle yan ortadan başlayalım dilerseniz. Bunu üzerine trabzan örmeye devam edeceğim. Trabzan örerken yalnız ne yapmam lazım? Şu noktalarda, yani çukur noktalarında kesme, yani şu sivri noktalarında ise arttırma yapmam gerekiyor. Dilerseniz şimdi başlayalım. Nasıl yapacağız bunu? Öncelikle onu göstereyim. Şu görmüş olduğunuz şu merkeze bir öncekine ne yapacağız? Tek bir trabzan olarak yapacağız. Yani kesme işlemi yapacağız burada. O yüzden ben buraya başlarken nereden başlayalım? Şuradan aslında başlasak daha rahat olacak diye düşünüyorum. Tepe noktadan başlayalım. Şimdi buradaki işlemin aynısını yapacağız ki arttırmamız aynı düzenle devam etmiş olsun. O yüzden hemen 1 2 pardon, ya da şöyle yapalım. Diğer stilimizle yapalım. Uzattım, çevirdim. Çıkarttım. Bir daha çıkarttım. Bir tane trabzanımı yaptım bakın. Şimdi burada artık her deliğin içine ikili değil üçlü olarak gideceğiz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum araya. Aynı deliğin içine tekrar giriyorum. Bu şekilde bu köşeyi yapmış oluyorum. İpimi doladım. Hemen artık her trabzanın üstüne bir trabzan olacak şekilde ilerliyoruz. Şimdi üzerine bunun ben püskül atacağım. Püskül atacağım için trabzanı tercih ediyorum. Yani daha çabuk bitsin. Hem de motiflerle daha uyumlu olsun. Çünkü motiflerde de hep trabzan kullandığımız için daha uyumlu olsun istiyorum. Şimdi bu şekilde her trabzanın üstüne bir ikili trabzan yapalım. Şu kısma gelene kadar hemen örüyorum ve geliyorum. Evet, bakın yine geldim. Son trabzanı yaptım. Boşluktayım şimdi. İpimi doluyorum. Boşluğa giriyorum. İkisini çıkarttım. İkisi kaldı. Bu sefer bu boşluğa giriyorum. İkisini çıkarttım. Bakın. Şimdi tığımın üstünde 3 tane var. Hepsini birden topladım. Yandaki trabzandan yoluma devam ediyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi bir sıra dolanıyorum. Eklem yerine geliyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, geldik. Bakın birleşim yerimize. En son trabzanın tepesini de yaptım. Şimdi artık burada şu görmüş olduğunuz ilk yaptığım trabzanın tepesine bir ilmek kaydırıyorum. Sonra geliyorum, bir tane de boşluğa ilmek kaydırıyorum. Ve burada yine aynı şekilde yukarıya çıkıyorum. Bakın yine çevirdim. Çıkarttım. Şu trabzanımı yaptım. Yine araya 2 tane zincirimi çektim. Yine aynı şekilde boşluğun içine bakın trabzanımı yaptım. Geldim artık trabzanların üzerine. Aynen buradan sonrasını devam ettiriyorum. Bakın bir önceki yaptığım işlemin aynısını yine yapmış oldum. Yine geleceğim, burada birleştireceğim. Bunun içine geçeceğim. Şuraya geldiğimde de bakın bu sefer artık önümüzde bu delik yok. Burayı da nasıl birleştireceğimizi hemen geldiğim göstereceğim. Ondan sonraki sıraları zaten aynen devam edeceksiniz. Evet, geldik bakın.
buraya. Şimdi burada 2 tane kalan, yani şu bakın şu ilk altta yaptığımız şu üçgen, bunu saymıyorum. Ondan önce 2 tane kala doluyorum. Şimdi giriyorum buraya. Bakın 2 tane bıraktım tığımda. Şimdi önüme devam ediyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye girdim. Üçünü birleştirdim. Yanındakinden trabzanlarıma devam ediyorum. Bakın yine burada şu delik görüntüsünü oluşturmuş oldum. Şimdi bu şekilde istediğim yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edeceğim. Kaç sıra olduğunu da size söyleyeceğim. Şahane bir çanta hazırlıyoruz yine. Haydi bakalım, bitirip geliyorum. Evet, şimdi geldik. Bakalım ne yaptık, bir anlatayım size. Şimdi hatırlarsanız ilk başta başlamıştık. Her bir araya birer tane trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapmıştık. Ancak sonrasında baktım kasma yapıyor. Sonrasında onu değiştirdim. Şöyle bakın ne kadar yapmışız onu. Bu birli, bu birli, bu birli. 3 sıra birli yaptıktan sonra 4. sırada bakın aynı boşluğun içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Üzerine yine aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Yine aynı şekilde 2 zincir, 2 trabzan, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde yaptık. Yani 1, 2, 3 tanesinde tek trabzan varken diğer 3 tanesinde ise çiftli trabzan kullandım. Sonrasında bir sırada ne için? Buraya sap takacağımız için, sap için burası geniş olsun diye tek trabzan, 4 zincir, tek trabzan yaptım tepelere. Çukurlar aynen hiç değişmedi. Çukurları hiç değiştirmedim. Sadece bakın şu sivrilerde yaptım bunu. Tekrar hatırlatıyorum. 3 tanesinde 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. 3 tanesinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sonra sonuncu yani 7.'sinde 1 trabzan, 4 zincir, 1 trabzan yaptım. Sap yerimizin geniş olması için. Şimdi ben bu çantanın normalde burasını püsküllü yapmayı düşünmüştüm. Hatta onun için bakın delikler, burası ağzı genişledi görüyorsunuz. Hepsini taktım. Bütün püsküllerini taktım. Ama ne yazık ki hiç hoşuma gitmedi. O yüzden bütün püsküllerini de geri çıkarttım. Şimdi bu şekilde sade daha güzel oldu. O yüzden böyle bitireceğim. Diyeceksiniz ki bu arayı neden videosunu göstermedin? Aslında çekmiştim ama ne yazık ki videoyu yanlışlıkla silmişim. O kısmın, o yüzden şimdi size sözel olarak anlatmış oldum. Artık bundan sonra bir sıra sık iğne gideceğiz ve bir sıra sık iğneden sonra ağız kapanışını yapacağız. Sapını öreceğiz ve sapını ördükten sonra çantamız hazır olacak. Çift kullanımlı bir çanta yapıyoruz. Yani bu ne demek? Hem bir kol çantası hem aynı zamanda uzun saplı, kapandığında çok farklı bir model ortaya çıkartan, aynı zamanda da çapraz ya da uzun kol çantası olarak takabileceğiniz bir sap yapacağız. Yani 120 santimlik bir sap yapacağız. Dilerseniz bunu 120 santim olarak, dilerseniz ikiye katladığınızda 60 santim olarak kullanabileceksiniz. Hemen isterseniz başlayalım. Bakın en son şöyle göstereyim. İlmek kaydırmayla gelmişim. Bakın buradaki trabzanın üstüne bağlanmışım. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum burada. Bir zincir çektikten sonra şu yanındaki boşluk, 4 zincirimiz vardı ya burada. Buraya sık iğne ile başlıyoruz. 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yapıyorum bu tepeye. Bu yaptığım sıralar ağzını tamamen hem toplaması hem de sapımızı geçirdiğimizde daha sağlam olması için yapıyorum bu üstündeki sıraları. Bu şekilde her bir trabzanın üzerine bir tane sık iğne dolaşacağım ve böylece
şu sap taktığımız deliğin üstünü kalınlaştırmış ve birazcık sağlamlaştırmış oluyorum bu sayede. Bakın ağzı genişlemişti ama görüyorsunuz üstüne sık iğneyi yaptığımızda zaten topluyor hemen. Böyle durumlarda komple sırayı sökmenize gerek yok. Üst sırayı yaptığınızda o genişlikler, delikler kapanır. Evet, şimdi köşeye geldim. Bakın şu köşeye geldiğimizde şurası da bir toplansın istiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bakın şu ortadaki, şu bir yanındaki, şu bir yanındaki. Yani şu tam ortadaki 3 tane gözü tek seferde öreceğim. Ne yapıyorum? Bakın girdim, ilmek çıkarttım. Girdim, ilmek çıkarttım. Girdim, ilmek çıkarttım. 3 tane ilmeği şimdi bu sayede tek bir ilmeğe düşürmüş oldum. Yanındaki sık iğneden örmeye devam ediyorum. Şöyle bakalım şimdi. Görüyorsunuz şu kısmı ne yaptım? Toparlamış oldum. Böylece yayılmasın ağzı diye. Şimdi aynı şekilde tepelerde zincirlere 5 tane, çukurlara geldiğimizde de 3 tanesini tek seferde çekerek buradaki kesmemizi yapıyoruz. Tüm sırayı dolaşıp gelelim başladığımız yere kadar. Sonra ters sık iğne ile ağzını kapatacağız ve çantamızı artık sap aşamasına, astar aşamasına getirmiş olacağız. Evet, geldim. Bakın sıra artık başına. Buraya geliyorum. Şöyle bir ilmek kaydırıyorum. Sıkıştırıyorum bunu ve artık ters sık iğneye başlıyorum. Uzattım. Bir boşluk bıraktım yanındakine. Girdim. Çıkarttım. Tekrar bakın uzattım. Bir boşluk bıraktım. Yanındakine girdim. Bakın alttan ipimi şu şekilde çekiyorum. Çıkarttım. İkisini aynı seviyeye getirdim. Bu şekilde sık iğne yapar gibi ama tersten. Bakın tekrar gösteriyorum. Uzattım. Bunu mutlaka tutuyorum. Yani şöyle bırakmıyorum. Şunu tutuyorum. Parmağımla giriyorum. Bakın bir taneyi bırakıp yanındaki tepesine giriyorum. Alttan ipimi bu şekilde geçirip çıkartıyorum. Artık ikisi aynı hizada çektim. Tekrar gösteriyorum. Uzattım. Bir atladım, girdim. Çektim ipimi. Çıkarttım. Uzattım. Bu şekilde, bu yöntemle sonuna kadar gideceğiz. Bu ağız kısmına buraya geldiğimizde artık iğneyle ipimizi gizleyeceğiz ve çantamız astara hazır olacak. Evet, geldik. Bakın ilk başladığım yere bir tane daha yaptım ve burada bitiriyorum. Artık biliyorsunuz kapanışları söylememe gerek yok. Her zaman iğne ile yapıyoruz. Bakın şöyle bunu arkaya götürtmek için şöyle arkada sonraki bir yerden çıkıyorum. Çıktım. Sonra bunu tekrardan arkaya çekiyorum. Ve arkada şöyle bir tane bunu sıkıştırıp bakın hiç düğüm yapmıyorum. Şimdi yatayda sık iğnelerin arasından ilerletiyorum. Bu durumda elinizi hiç zorlamayın. Çünkü iğne gerçekten zorluyor. Evet, bu şekilde ipimi gizlemiş oldum. Bakın çantamızın ağzı bu şekilde. Ne kadar düzgün oldu görüyorsunuz. Hiç herhangi bir şekilde ne bir kasması var ne de bir fazlalığı var. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk ağız kısmını.
Bu kol çantası haline getirdiğimizde çantanın ağzı bu formda duracak. Ama diğer şeklinde göstereyim. Kapattığımızda istersek kutu formuna, yani 120 santimlik sap boyuna geçersek, hemen şöyle kaldıralım. Bakın şu pozisyona geçecek. Yani şöyle bir kutu formuna dönüşecek çantamız. Gerçekten kolda, yani denedim. Çok şık duruyor. Şu şekilde bakın, ağzı bu şekilde kapanacak, kutu gibi. Dilediğimizde ise hop şöyle bir kol çantasına dönüşecek. Gerçekten çok güzel görünüyor. Örgüsü, örneği şahane bir çanta oldu. Hemen dilerseniz sap yapımına geçelim. Sapımızı yine şu her zamanki klasik sapımızdan yapacağız. Bunun için yine çift kat ip kullanacağım. Çünkü daha dayanıklı, daha sağlam bir sap olsun istiyorum. 2 kat ipimizi aldık. Bu sefer sarma yapmayacağımız için çok fazla pay bırakmama gerek yok. Şöyle 4,5 milimlik tığım var. Tuttum. Bir tane geçirdim. Bakın bırakmıyorum. Bir tane daha geçirdim. Artık bıraktım. Bu benim ilk sık iğnem olmuş oldu. Yanına bir tane daha yapıyorum. İkinciyi. İlk sık iğnenin içine girip buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bunu çok farklı başlayan videolar gördüm. Ancak bu şekilde şu ilk başlangıç kısmı bence daha güzel oluyor. O yüzden ben bu yöntemi kullanıyorum. Bakın şöyle 2 tane zincir vardı ya, onun şuradaki altındaki bak 2 tane uzantısı var. Şu birinci, buna geçirdim. Bu da ikinci, buna da geçirdim. İçinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın tığımın üstünde yine 2 tane var. İkisini birden çektim. Döndürdüm. Artık hep şu şekilde ikili ilmekler göreceksiniz. Şöyle. Bakın tabii biz çift kat iple ördüğümüz için 4 kat olarak görüyorsunuz ipi. Hepsine birden geçiriyorum. Burada dikkat edin, ipin biri gevşer, biri gevşek sıkı olur. O zaman hoş bir görüntü olmaz. Bakın uzatıyorum. Görüyorsunuz, ilmeklerimi uzun tutmaya çalışıyorum rahat girebilmek için. Çıkarttım. Döndürüyorum. Bakın yine hep şurada 2 tane görüyorsunuz. Girdim bunlara. İlmeğimi çıkarttım. Uzattım. Bakın ikisini aynı boya getiriyorum. İçinden çıkartıyorum. Döndüm. Yine burada ilmeğim var. Tığım bu arada 4,5 milim. Siz elinizde uygun büyük numara ne varsa onu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde 120 santim olana kadar gideceğiz. Bakın döndüm. Alıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Uzatıyorum diğerinin yanına kadar. Çekiyorum. Döndüm. Aldım yandaki ilmekleri. İlmek çıkarttım. İçinden geçirdim. Bu yöntemle hem daha silindirik, hem sağlam, hem de çantaya yakışır kalınlıkta bir sap elde etmiş oluyoruz. Dediğim gibi tek kat yaparsanız böyle bu çanta için söylüyorum onu. Çünkü tutma yeri yok ya ekstradan. Biraz cılız kalır. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz. Hep aynı yöntem. Döne döne gidiyoruz. Ta ki 120 santim olana kadar. Anlaşılmıştır diye umuyorum. Evet. Bu şekilde görüyorsunuz. Son derece güzel oluyor.
Hemen 120 santim örüyorum. Geliyorum. Çantamı da bu aşamadayken astarlıyorum. Astar yaparken bu çantanın astarını da bir anlatmak istiyorum size. Dilerseniz nasıl astarlayacağız? Ben şu an yan hatlarını, duvarlarını vesairesini hazırladım. Sadece ağız kısmını ayarlama kısmı kaldı. Hemen onu da göstereyim şimdi size. Şimdi biliyorsunuz bu çantamız kare tabanlı bir çanta. Onun için ve şöyle de bir durumu var bunun. Tam köşeler görüyorsunuz önlere geliyor. Yani çantamız biliyorsunuz önü arkası yok. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz ya. Bakın dilediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz bu şekilde. Yani ama mutlaka şu köşeler çukur noktalara gelecek. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde önce taban ölçümüzü alıp bir dikdörtgen kare taban kesiyoruz. Daha sonrasında da çantamızı iyice böyle yatırıp şu yan kısmını ne kadar olduğunu belirliyoruz. Burayı da kesiyoruz. Sonrasında bu şekilde bakın görüyorsunuz dikişle iki parçayı birbirine birleştiriyoruz. Tekrar söylüyorum, buradaki önemli noktamız ne? Çukurlara gelecek köşelerimiz. Sonrasında bu parçalardan tabii ki de yine bir tanesini ne yapıyoruz? Bu şekilde iç cebini hazırlıyoruz. Cebi her zaman için çift kat çalışıyorum. Bakın şu ağız kısmı tertemiz olsun diye. Şöyle tersini çevireyim isterseniz. Daha rahat görelim. Bakın bu şekilde normal yastık kılıfı diker gibi bir parçayı dikiyoruz. Ve sonra bu şekilde sıfırdan çantamızın içine monte ediyoruz. Şimdi bu çantayı şu ağız kısımlarını da bu şekilde hazırladık. Bakın çantayı model olarak kullanıyoruz burada. Hazırladık. Şimdi şu mutlaka ve mutlaka tabii ki de şu kıvıracağınız noktaları şu şekilde çıtlatmanız gerekiyor. Şöyle ne yapacağız? Daha sonra çantanın ağzına takarken bunu kıvıracağız. Önce bir yerini belirleyip ütüleyeceğiz. Ütüledikten sonra ise çantanın ağzına ben makineyle dikiyorum. Bu tarz çantalarda direkt makinenin ağzına veriyorsunuz, dikiyorsunuz. Eğer astar renginiz farklıysa şunu da söyleyeyim. Benim çantamın ikisi de hasır, astarım da hasır. O yüzden alt makarada ve üst makarada aynı ipi kullanıyorum. Ama diyelim ki böyle bir çanta yaptınız. İçinde bambaşka yeşil bir astar kullanacaksınız. O yüzden astardan dikişi yaptığımız için çantalara, aksi halde düzgün olmaz. Dikişi astardan yaptığımız için üst ipimizi astar renginde, alt ipimizi ise mutlaka çanta renginde kullanıyoruz ki herhangi bir görüntü kirliliği olmasın, belli olmasın dikildiği yer diye. Çantalarda eğer ki birebir aynı tonu kullanırsanız makinede dikmek her zaman daha sağlıklıdır. Herhangi bir şekilde bir sökülme vesaire sorunu yaşamaz müşterileriniz ya da siz kendiniz örüyorsanız. O yüzden en sağlıklısı direkt makineye dikmektir. İğne ile ilgili de hemen bilgi vereyim. Ben dak kumaş kullandığım için astarım zaten kalın. İğne değişikliği yapmıyorum. 16 numara iğne ile hem çantayı dikiyorum hem de astarın kendisini dikiyorum. Bu şekilde bu şeye de bir cevap vermiş olayım. Astarlama, çünkü çanta farklı olduğunda mutlaka detaylarını paylaşmaya çalışıyorum. Uzun bir videosunu çekemesem de bu şekilde gösteriyorum. Çünkü dikiş dikerken videosunu çekmek için birisine ihtiyaç duyuluyor her zaman için. Tripodun altında çekemiyorum o dikiş makinesiyle yaparken. O yüzden de ama anlatmış oldum sizlere. Buradaki en önemli püf noktamız ne dedim? Tabandaki karenin köşeleri çukurlara gelecek. En önemli noktamız bu. Bunu yaptıktan sonra zaten hiçbir sıkıntı yok. Diğer çantaların astarlamasıyla aynı. Zaten cep vesairesini çalışabilmeniz açısından video ya da normal köşeli tabanlarınızı çalışabilmeniz açısından videom var. Bir çanta videomun içinde var. Dakikasını da veriyorum zaten. Açıklamalar bölümüne linkini koyuyorum. Yine oradan astar dikimine de bakabilirsiniz diyorum. Ve dilerseniz ben artık hazırlıkları tamamlayayım. Finalde çantanın sapını nasıl takıyoruz, onu nasıl birleştiriyoruz gizlice, hemen onlardan bahsedeceğim.
Evet, artık geldik finale. Bakın görüyorsunuz. Sapımızı hazırladık. Tam 120 santim olacak şekilde ördük. Astarımız hazır. Hemen şöyle göstereyim. Yine çift cebimiz mevcut. Dak kumaş kullandım. Görüyorsunuz, makineyle dikişlerini yaptık. Saplarını buraya takacağımız için sapların altından bitirdik astar kısmını. Bakın son derece düzgün, muntazam bir astar çalışması olmuş oldu yine. Şimdi çantamızı artık sapını takacağız. Sapını takarken bakın ön ve arkada olması gereken kısmı, yani cebe göre yapıyorum. Biliyorsunuz önemi yok bunun. İsterseniz böyle, isterseniz böyle, her türlü yapabilirsiniz ama cebi taktıktan sonra, artık astarı taktıktan sonra cep neredeyse onun olduğu taraf çantamızın şöyle açık kullanım tarafı olmuş olacak. Bu şekilde katladım. Şimdi sapımızı bakın, bir ucunu buradan üstten, bir ucunu buradan üstten takıyorum. Şimdi aynı şekilde altta kalanların içinden sapımı geçirdim. Şimdi bu iki ucu artık birleştireceğiz. Burada şuna dikkat edelim. Burgu oluşmasın. Yani şimdi bakın iyice bir düzeltiyorum. Düz olmasını istiyorum sapın. Ona dikkat edin mutlaka. Öyle hani bir tur falan dönme sıkıntı olmaz ama böyle çok burgaşık olursa hoş bir görüntü de olmaz. Hemen bu tarafını da düzeltiyorum. Evet, şimdi artık düzgün. İki tarafı da düzelttim. Şöyle taktığımda şimdi düzgün olacak. O burguyu düzelttim. İpimi geçiriyorum. Bu iki sapı birleştireceğiz şimdi. İpimi takıyorum. Şimdi bu tarafla bu tarafı birbirine bağlayacağız. Bağlarken en az belli olacak şekilde birleştirmeye çalışalım. Bakın buradan girdim. Evet, bu şekilde. Şimdi düzgün olarak yerini ayarladım. Bunun da ortasından giriyorum bakın. Şöyle göstereyim. Aynı yerden tekrar çıkıyorum. Tekrar aynı yerden girdim. Aynı yerden çıktım. Tekrar aynı yerden girdim. Aynı yerden çıktım. Şimdi bu ipi bir bırakıyorum burada. Bunu çektim kenara. Şimdi diğer ipe geçiyorum. Şimdi bakın. Şurada şu kenar hattı var ya. Şu kenar hattından giriyorum. Aynı şekilde bir de burada bir kenar hattı var. En son yapılmış olan. Bir de buradan giriyorum. Şimdi şuraya aynı oradaki gibi bir kenar hattı oluşturacağım. Evet, bakın şunu yaptığınız anda o belli olan görüntü ortadan kalkmış oluyor. Tekrar aynı yerden çıktım. Şu kenar hattını oluşturmuş oldum. Şimdi artık buradaki görüntüyü esas alın. Yani iplerin akış yönünü altındaki örnekteki gibi ilerlemesini istiyorum. Bu şekilde iyice sıkıştırdım ve ucuca bakın eklemiş oldum. Şimdi bu noktadan sonra iplerimi içeriden yürüteceğim. Birini bir taraftan, birini bir taraftan
yürüteceğim. Şöyle iğneyle tam gövdesinden, sapın ortasından ilerliyorum. Her zamanki gibi pensemden yardım alacağım. Kolay çekebilmek için. Birazcık daha gidelim. Evet. Bunu artık buradan kökünden kesebilirim. Aynı işlemi diğer taraf için yapacağım şimdi. Yine. Zaten iğneyi ortadan daldırdığınızda dümdüz gidecek. Bakın dikiş iğnesi kullanmıyoruz. Etamin iğnesi kullanıyoruz. Ucu küt olması lazım ki iğne hiçbir yere takılmadan boşluklardan ilerleyebilsin. Ucu sivri iğneleriniz sürekli kağıt iplerinizin içine saplanacaktır. Onlarla rahat dikim yapamazsınız hiçbir zaman kağıt çantalarda. Mutlaka bu şekilde bir etamin, ucu küt bir kalın etamin iğnesi kullanmamız gerekiyor. Şimdi keselim artık bunları. Ve işte bu kadar. Çantamız hazır. Saplarını şöyle bir eşitleyelim. Bakın görüyorsunuz. Çok kolay, çok pratik bir sap dizaynı halletmiş olduk. Yani içini açmak istediğinizde bu saplar zaten bakın bu şekilde rahat bir şekilde hareket ediyor. Bir müddet sonra şu içlerinden kızaklardan geçişi de daha da kolaylaşacaktır. Yumuşadıkça, kullandıkça yumuşuyor çünkü ister istemez kağıt ipler. Evet. Şimdi ben bu çantayı istersem bu şekilde kullanabilirim. İstersem ne yapabilirim? Hemen hepsini aynı anda büzüyorum. Bütün ağızlarını bir araya getiriyorum. Bakın bir kutu forma dönüştü çantam. Yani şöyle normal bir kutuya dönüştü. Bu şekilde de çapraz olarak bu durumda ne olmuş oldu? Bakın kol sapımız uzamış oldu. Yani bu şekilde çapraz bir şekilde çantamızı takabiliriz. Uzun kol çantası haline getirebiliriz. Gerçekten iki taraflı, iki şekilde kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir çanta elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Burada kamera altında ne yazık ki bakın şöyle göstermeye çalışayım. Çok belli olmuyor. Dilerseniz hemen üzerimde nasıl duruyor onu göstereyim size. Böylece çok daha net bir şekilde anlamış olacaksınız. Hem bu uzun saplı formunu hem kısa saplı formunu iki formuyla da fotoğraflarını şimdi sizlerle paylaşıyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar beni izlediyseniz sabırla hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.